Hemen sorularla başlıyoruz. Volkan Bey buyurun. No. Turkish please. Volkan Bey'miş Anadolu Ajansı. 80. dakika gibi hoca hem ısınanlara hem kulübeye baktı. Oyuncu değişiklikinde biraz zorlandığını gördük. Müdahalede zorlanıyor mu? Kulübenin zenginliği açısından düşüncesi nedir? So during the minute 80, you were looking at the players on the bench. Also, you were looking at the players who were warming up. Seemed like you had difficulties to choose to make substitutions. Is it hard for you in terms of having a lot of options in the bench? Hard? Like making decisions to make substitutions that you don't have many options in the bench. Is it like this or not? You know, there are... Can I answer in a different way? We played very well. I'm happy with the players, apart of a couple of mistakes, especially the second goal. But I'm happy with what the players did. I think in the second half, an amazing stadium was quiet. A good team was in trouble, and we dominate the second half very, very well. So I'm happy with the players. The bench, if you look at the bench had many defensive options. We had Efe, Yusuf, Jiku, Shalyar, Levent, Nelson. We had lots of players for defensive positions. And then we were missing a little bit, part of John and then later Cenk. We were missing a little bit of speed. We were missing a little bit of white players. But I'm so happy with the players that I feel that is unfair to be speaking about what we miss, what we don't miss, and especially because the second half of this match is going to be played with the same players plus Talisca. And the reason why I have Talisca on the list, even if today he couldn't play, is because I know that Talisca can hurt them and can help us. So there is frustration in the dressing room because of the 2-1, but at the same time is confidence, and we know that the same way they had a fantastic stadium behind them, we can also have a fantastic stadium behind us in the next match. And there is something I would like to say, because I'm famous to criticize referees, especially when I lose. I have to say that the referee was fantastic. Complete control of the game, advantage law, almost didn't need cards to control the game. Top ref. Sorunuza farklı bir şekilde cevap verebilir miyim? Bugün oyuncularım çok iyi oynadılar. Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Sadece birkaç hata dışında, özellikle ikinci yarıda yapmış olduğumuz hatalar dışında, ama takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı memnunum, mutluyum. Özellikle ikinci yarıda bu harika stat sessizliğe büründü. Karşımızdaki o iyi takım sıkıntılar yaşamaya başladı. Oyunu çok iyi bir şekilde domine ettik. Dolayısıyla oyuncularımın performansından memnunum. Kulübe konusuna gelecek olursak, aslında kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı elimizde. Efe, Yusuf, Ciku, Çağlar, Levent, Nelson gibi çok fazla defansif pozisyonda oynayan opsiyonumuz vardı elimizde. Ama Cenk ve John dışında birazcık o kenarlarda oynayabilen veya oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. Onun eksikliği vardı, ama ben oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Dolayısıyla elimizde neyin eksik olduğunu konuşmanın adil olmayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Bu devrenin ikinci yarısını, yani ikinci maçı aynı oyuncularla oynayacağız. Buna bir de Talisca eklenecek.
Bugün oynayamayacak olduğunu bilmeme rağmen onu neden listeye yazdım? Çünkü biliyorum ki o rakibe zarar verebilir ve bize tur için yardımcı olabilir. Şu anda soyunma odasında 2-1'lik sonuçtan dolayı bir üzüntü var ama aynı zamanda özgüven de var. Çünkü biliyoruz ki nasıl bugün stadyumdaki atmosfer harikaysa biz de aynı şekilde kendi evimizde aynı atmosfere sahip olabiliriz. Ben hakemleri eleştirmemle ünlüyümdür, özellikle kaybettiğim maçlardan sonra, ama bugün belirtmem gerekiyor ki hakem harikaydı. Maçın bütün kontrolünü eline aldı, avantajları çok iyi bir şekilde uyguladı ve maçın kontrolünü de elde etmek için kartlarına ihtiyaç duymadı. Çok üst seviye bir hakem performansı vardı. Erdem Bey. Erdem Akbaş, Spor. Amrabat hakkında çok fazla haber okuyoruz ayrılacağına dair ama bugün sahanın en iyilerinden biriydi ve bir de gol attı. Onun bu durumu hakkında neler söylersiniz? So there are a lot of news about Amrabat, about his potential leave, about him leaving the club. But today he was one of the best players on the pitch and he scored a very beautiful goal. So what would you like to say about his individual performance? I would like to say that the news during the summer, they told that I was on the phone 23 hours per day. I spoke with 500 players and agents. I spoke only with one player, with Skriniar. I didn't speak with another player. So news are news, especially in Turkish football. In Turkish news, news are news. Amrabat goes here, the other one goes there. This guy is coming, this guy is leaving. News are news. Şunu söylemek istiyorum, özellikle yaz transfer döneminde pek çok haber çıkar. Benim için de günde 23 saat boyunca pek çok telefon konuşması yaptığımı, 500 futbolcuyla veya menajeriyle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece bir oyuncuyla görüştüm transfer döneminde. O da Skriniar'da, başka kimseyle görüşmedim. Ama haberler her zaman haberlerdir. Özellikle Türkiye Ligi'nde, özellikle Türkiye'de yazarlar, Amrabat gidiyormuş, bu oyuncu geliyormuş, bu oyuncu gidiyormuş. Dolayısıyla ben böyle değerlendiriyorum. Haberler her zaman böyledir. Yeah, Dutch television, Mr. You have a good record against Dutch teams. You have to laugh about that. Despite the loss, what's the perspective? Do you still think it's 50-50? Yeah. You have lost the match but not the battle? Something like that? Sure. I don't know. Do you know that I never won in this stadium? No, but you never won here. But I win the second legs. We've heard about But that. I'm not superstitious. The feeling is, if I lose today, and they are better than us, they put us under big difficulties, I would say, wow, second leg, we have no chance or we have little chance. But the game was, first half, a little bit more for them. The second half was not a little bit more for us. It was a lot more for us. So we feel that we can. We don't need to win 3-0 or 4-0. We need to win by one goal, and then we have extra time. I'm not saying that is easy. I'm not saying that we are going to do it 100%. Football is football, and I respect the guys, of course. But the feeling is that we can. We will see on Tuesday. No? Sure. I always see you unhappy after the second leg, so. But we become good friends, eh? So welcome to Istanbul. Next Tuesday. Welcome to Kadıköy. Welcome to hell. Soru şu şekilde, Hollanda takımlarına karşı aslında iyi bir geçmişiniz var. Bugün kaybettiğiniz sonuca rağmen hala şansları %50-50 görüyor musunuz? Hocamızın cevabı evet. Sorunun devamı şu şekilde, o zaman maçı kaybettiniz ama savaşı kaybetmediniz diye görüyorsunuz. Doğru mudur? Cevap şu şekilde, evet, ama ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım. Fakat bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda her zaman kazanan taraf ben oldum. Ben batıl inançları olan birisi değilim ama bugün şu hissiyata kapıldık. Eğer biz bugün kaybederken evet rakip bize gerçekten çok fazla zorluk yaşattı diye düşünseydik, o zaman evet belki tereddüt edebilirdik ama ikinci yarıda
şunu söyleyebilirim. İlk yarıda onlar birazcık belki daha iyiydi bizden. Birazcık daha iyi olan taraf onlardı ama ikinci yarıda biz daha iyiydik ama birazcık değil. Çok çok daha iyiydik. Dolayısıyla evet yapabileceğimize inanıyoruz. İkinci maçı da 3-0 veya 4-0 kazanmamıza gerek yok. Bir farklı kazandıktan sonra zaten maç uzatmalara gidiyor. Tabii ki bu kolay olacağı anlamına gelmiyor. Kolay olacak demiyorum veya tur şansımız %100 demiyorum. Çünkü futbol futboldur. Aynı zamanda rakibimize de saygı duyuyorum ama ben yapabileceğimize inanıyorum. Ve sizi de her zaman ikinci maçlar sonunda burada üzgün görüyorum. Ama şunu da söylemeliyim ki sizle iyi bir arkadaş olduk. Şimdiden İstanbul'a hoş geldiniz, Kadıköy'e hoş geldiniz, Cehenneme hoş geldiniz. Thank you. Have a good evening. See you next week.